Merhaba arkadaşlar. Bugün de size şöyle kağıtlardan boncuk nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın şu boncuklar, ay çekirdeğimiz var çıtladığımız. Onun kağıdının keserek yaptım şunları. Kısım bu ay çekirdek kağıdının şu arkadaki metalik olan kısmı. Bunlardan başka arkadaşlar mesela şöyle A4 kağıda yaptıklarım var. Şunlar mesela şunlar A4 kağıtlara yaptıklarım. Şöyle renkli A4 kağıtları vardır. Genelde o marketlerde satılır uygun fiyata. Onlardan almıştım. Onlardan yaptım. Bunları anlatmadan önce arkadaşlar önce bu kağıdı saracağımız aparatımızı yapacağız. Onun için şöyle küçük bir kürdan aldım. Uç kısmını uçurdum. Ve maket bıçağıyla arkadaşlar şu arasını şu şekilde açacağım. Şunu da yaptığım gibi. Şöyle şuradan tutuyorum. Yavaş yavaş arayı açacağım. Şunu şuradan yakalayacağım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde bakın. Böyle arasını açıyorum. Şu şekilde arasını açtım. Gördünüz mü? Sonra şöyle bir boncukla şunu tutturuyoruz. Şöyle tutturuyorum bunu. Bunu yapmaktaki amacım arkadaşlar kağıdı araya sıkıştırmak. Şöyle. Şurayı birazcık şeyli yaptım ama sorun değil. Şu şöyle düz kesildi. Şurası 1,5 santime, boyu 22 santim. Şunu bu şekilde yaptım. Şu arkadaşlar şundan yine 22 santim. Şu kenarları geniş, orta kısımda daralıyor. Şu da yanlamasına şöyle şey gibi bildiğimiz topaç gibi bir şey olacak. Şimdi kağıtları bu A4 kağıtların üstüne keserek koyarak kestim. Şimdi sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Önce şunu sarayım. Bakın kağıdın içine şöyle kürdanın içine bunu soktum ve çeviriyorum. Ne fazla sıkı tutacaksınız ne fazla gevşek olacak arkadaşlar. Çünkü aradan şöyle çıkartacağım bunu. Onun için şöyle orta kararda bunu çevireceğiz. Bu şekilde çeviriyoruz. Şöyle ortalıyorum. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Şunu. Şöyle. Eğer bu boncuğun daha bir kalın, tombul olmasını istiyorsanız şu boyu daha da uzun tutmanız gerekecek. Bakın. Bu şekilde sardık ve burayı şöyle tutturuyoruz. Bu şekilde. Evet, tutturuyoruz. Ve bunu çıkartıyorum bakın. Bakın arkadaşlar tuttu. Bunun kuruması için şöyle bir kürdana bunu takacağız. Ve şu şekilde bir strafor peydahlayın. Buraya şöyle koyun ve kurumasını bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yakalıyorum. Şunları da. Şimdi şunu yapıyorum. Şunu. Şöyle geçiriyorum ve sarmaya başlıyorum. Fazla sıkmayın. Fazla da gevşek bırakmayın. Orta kararda gidiyoruz. Bu şekilde sarıyoruz. Bakın, arada da kontrol edelim kayıp kaymadığını.
Arkadaşlar eğer bunları yapıp da satmayı düşünüyorsanız bu aparatı, yani şu yapmış olduğum kürdanla yapmış olduğum aparatların metalleri satılıyor şeyde, hobi mağazalarında. Oradan alırsınız. Onunla sarmak daha kolay oluyor. Şimdi şu kısmını tutkalıyoruz, ağız kısmını. Ve yapıştırıyoruz. Eğildiğine bakmayın arkadaşlar. Çıkardığımız zaman düzelteceğiz bunu. Bakın çıkmıyor. Bu durumda şöyle yapacağız. Hemen şunun boncuğunu çıkartırım. Bakın. İçinin şu katını, bir tanesini çıkarttığım zaman, şöyle çektiğim zaman ince kalır. Bu da çıkar. Bu şekilde. Bakın şöyle yakaladım. Ve doladım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen bir tane kürdanın içine sokuyoruz ve buraya asıyoruz. Şimdi bir de bunu yapalım arkadaşlar. Bunda da verev gidecek. Yani bir tarafı kalın olacak, bir tarafı ince olacak. Şimdi şu yine koyayım bunu içine. Şöyle. Bir dahaki sefere arkadaşlar size beyaz kağıdın üstüne boya yapmak suretiyle rengarenk bir yani bizim kendi boyayacağımız, kimsede olmayan, sadece bizde olacak bir şey yapacağım. Boncuk yapacağım. Bu hafta bunu yayınlayayım. Önümüzdeki hafta da onu yayınlayacağım. Bakın bunu sararken arkadaşlar dikkat ediyoruz. Şimdi şu kısım düz kısım. Burası böyle dışarıya doğru gelmiş. Bakın sararken dikkat edin. Şurayı nokta asıl alıyoruz. Şu kısım bizim düz yerimiz. Ona göre şöyle sarıyorum. Bakın. Şuraya dikkat edeceğiz. Şu başa. Ve bildiğimiz şey gibi olacak bu. Topaç gibi düşünün. Veyahut da ne bileyim huni gibi düşünün. Bakın şöyle. Evet. Bir dakika şöyle. Şimdi ucunu birazcık uçuralım. Şurayı bir tutkallayalım. Evet, yapıştıralım. Şöyle. Bakın çıktı. Bu sefer çıktı. Bunu şöyle bastıralım da arkadaşlar şu popo kısmı insin. Girdi. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar kuruduktan sonra şöyle şeffaf beyaz renkli bir ojemizle bunları parlatacağız. Şöyle alıyorum kürdanın ucundakini. Oje arkadaşlar bizim şeffaf ojemiz. Bu şekilde parlatıyoruz. Takıyorum böyle. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini boyayacağız.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kağıtlardan yapmış olduğum boncuklar burada sona erdi. Şöyle birer tane de örnek kolye yaptım. Şu şekilde. Bunu değişik şekillerde kolye yaparsınız, küpe yaparsınız. Ya da ne bileyim bileklik yaparsınız falan. Kağıtları bu şekilde de değerlendirmeniz mümkündür arkadaşlar. Videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.